Merhaba arkadaşlar. Bu videoda konunun bir başka boyutunu kısaca özetleyeceğim. Aslında bu konuyu geçmiş videolarda 3-4 kere ele aldım. Yani içgüdüler konusunu, insan dilinin bir içgüdü olup olmadığı konusunu ele aldım ve bu konuda bazı açıklamalarda bulundum. Fakat o dönemki videolarda da vurguladığım gibi bu içgüdü meselesi çok ilginç bir biçimde insanlarda genel olarak yerleşmiş bazı önyargı ve ön kabullerin en yoğun olduğu alanlardan birisi. Bu önyargı o kadar yaygın ve derin ki hayatın hemen hemen her alanında karşımıza çıkıyor. İşin en kötü yanı bu önyargıyı besleyen gözlemsel verilerin, tanık olduğumuz bazı günlük olayların bu yargıyı pekiştirir bir tarzda işliyor olması. Diyelim bir bulmaca çözeceksiniz. İçgüdülerle değil akıl ve zekasıyla davranan canlı bunun yanıtı insan oluyor. Şimdi bu yanıtlar bize şunu gösteriyor. İçgüdüler konusunda değişik bilim alanları da dahil olmak üzere okullarda öğretilen, genel kültürde karşımıza çıkan ve günlük konuşmalarımızda yer alan ifadelerin çoğu belli ön kalıplardan hareket ediyor. Yani sıradan bir sözlüğü açtığınızda içgüdünün karşılığında şunu göreceksiniz. Bir türün bütün üyelerinde bulunan akıl ve zekadan yoksun, içten ve doğuştan gelen davranışlar bütünü. Alanlarla ilgili sözlüklere baktığınızda tanım biraz daha ayrıntılı ve usturuplu görünmekle birlikte esas olarak içgüdünün bütün hayvan davranışlarında belirleyici bir etmen olduğu, içgüdünün akıl ve zeka ile ilgisinin olmadığı, belli dış uyaranlara karşı hayvanda beliren otomatik tepkilerin sonucu olduğu, bu otomatik tepkilerin düşünülmeden genetik bir yapıdan kaynaklanan bir biçimde hızlıca ortaya serildiği gibi özellikler sıralanıyor. Ve doğal olarak bu özelliklerin insanda bulunmadığı, insanın içgüdülerinin esiri olmaktan kurtulmuş, kendi özgünlük alanını akıl ve bilinciyle sağlamış bir canlı olduğu gibi bir önyargı her yere dal budak salmış durumda. Şimdi durum böyle olunca insan dilinin kökeni araştırmaları bakımından birçok düşünür ve anlayış yani dil teorisi kendisini burada konumlandırıyor. Yani videolarımda örneğin Chomsky'ci dil anlayışını eleştirirken dilin Chomsky'de bir yapı, adeta bir organ gibi işte zamanın birinde evrimsel süreçte aniden ortaya çıktığını, insanın dışında başka hiçbir canlıda dil organının olmadığını, dolayısıyla dilin insana özgü bir anlayış olduğunu Chomsky söylüyordu. Şimdi Chomsky'nin bu söyledikleri yeni bir şey değil biliyorsunuz. Çünkü geçmiş felsefe tarihi esas olarak dilin ortaya çıkışını hep buna bağlar. Yani insan doğadan bağımsızlaştıkça, bilinci, aklı ve zekası geliştikçe zamanla her şeyi yapmaya, bugünkü koşulları hazırlayabilecek yetenekler geliştirmeye başladı. Bu üst bilişsel faaliyetlerin en önemlilerinden birisi de dildi. Dolayısıyla dilin ortaya çıkması esas olarak insan aklının, insan zekasının gelişmesine bağlıyordu. Geçmiş filozofların çoğu konuyu bu biçimde ortaya koyuyorlardı. Kuşkusuz dille zekanın aynı anda birlikte geliştiğini, hatta dilin önce olduğunu söyleyen bazı düşünürler de vardı ama bunların hepsi sonuçta yani bir kağıdın ön ve arka yüzünü düşünün. Ön yüzünü bilinç, akıl, arka yüzünü dil olarak tarif ediyorlardı ve dolayısıyla dille düşüncenin birbirinden hiçbir şekilde bağlarının kopartılamayacağını, dolayısıyla dilin esas olarak bilincin, aklın, zekanın ve temel olarak da insanın gelişmiş beyninin bir ürünü olduğunu söylüyorlardı. Şimdi bunun değişik çeşitlemeleri günümüzde çok daha farklı. Örneğin evrimsel biyologların bir kısmı dilin bir adaptasyon, bir içgüdü halinde
hızlıca gelişmiş olduğunu, yani modüler bir şekilde, yani beynin belli bölümlerinin belli işlerde uzmanlaştığını, zamanla gelişen bu evrimsel süreçte dil modülünün de ortaya çıktığını söylüyorlardı. Ki bu anlayışı eleştirirken araştırmacı Steven Pinker'ın görüşlerine değinmiştim. Yani ve o görüşleri değerlendirirken dilin bir içgüdü olmadığından söz etmiştim. Dilin bir içgüdü olduğu yanılsamasını besleyen çok sayıda veri var. Çocukların konuşmayla ilgili evrelerinde belli kavramlarla belli sözcükleri birleştirme aşamaları vardır. Yani hiçbir çocuk durup dururken 5-6 aylıkken örneğin konuşamaz. Bazı çocuklar örneğin geç konuşur ama bunların da değişik nedenleri olabilir. Bütün toplumlarda bütün bireyler birdenbire hiç özel bir çaba göstermeden kolay bir biçimde konuşabiliyorlar. Şimdi bu kolay bir biçimde konuşabilme, buna yönelik bir organ gibi bir yapının, bir içgüdünün genetik temelleri bulunan bir insan beynindeki belli bir organlar veya bağlantılar bütününün olduğu yanılsamasına yol açıyor. Buradan da kolaylıkla dilin bir içgüdü olduğu düşüncesi ortaya çıkabiliyor. Şimdi dilin bir içgüdü olup olmadığını anlamak için esas bakmamız gereken içgüdünün ne olduğu meselesi. Yani içgüdünün ne olduğunu kavrayabilirsek ya da bu konuyu ayrıntılandırabilirsek konuyu kavramak daha da kolay olacaktır. Fakat içgüdünün ne olup olmadığı konusuna ilişkin düşünce tarihinde geçmişe doğru giderek birazcık araştırma yaptığımızda karşımıza inanılmaz bir külliyat çıkıyor. Yani çok farklı alanlarda çok farklı düşünürler, araştırmacılar, biyologlar içgüdü konusunda çok değişik görüşler ortaya koymuşlar. Aslında bu zorluğun kendisi içgüdü olarak anılan davranışların büyük çeşitliliğinden kaynaklanıyor. Yani örneğin somut örnekler üzerinden gidelim. Arıların bal yapması ya da örümceklerin ağ örmesi ya da guguk kuşunun başkasının yuvasına yumurtasını bırakmasını ve yumurtadan erken çıkan guguk kuşu yavrusunun yuvadaki diğer yumurtaları gözleri bile açılmamışken bilinçsiz bir biçimde de olsa zorlanarak yuvadaki diğer yumurtaları dışarıya atması. Şimdi bunların içgüdü olduğundan hiç kimsenin kuşkusu yok. Çünkü burada davranışları herhangi bir bireye öğreten neden kimse yok. Bunlar doğuştan itibaren otomatikman bu hareketleri yapıyorlar. Bu içgüdünün klasik örneklerinden birisi oluyor. Şimdi buradan hareketle başka hayvan davranışlarının da içgüdüsel olduğu konusunda yaygın bir inanış ortaya çıkıyor. Bunun doğru olmadığını, aslında içgüdülerin çoğunun belli dış uyaranlara karşı birey oluş sırasında yani bireyin döllendikten sonra gelişmesi sırasında belli evrelerde geliştirdiği tepkiler olduğu ama bu tepkilerin belli bir sırayla ve beyindeki gelişmelerle birlikte tamamlandığı gibi bir durum var. Buna ilişkinde örnekler vermiştim. Ne örneği vermiştim? Örneğin karette örneklerini vermiştim. Karette yavruları yumurtadan çıktıktan sonra otomatikman denize koşarlar. Ama denize koşmaları için 2 tane uyaran gerekiyordu biliyorsunuz. Birincisi yakamozun yani ay ışığının denizin yüzeyine vurarak yaptığı parıltıyı görmesi gerekiyordu yavruların. İkinci bir özellik de denizin iyot kokusunu almaları gerekiyordu. Bu iki dış uyarana bağlı olduğu zaman yavrular yollarını rahatlıkla bulabiliyordu. Sonuç olarak etoloji yani hayvan davranış bilimiyle ilgili değişik çalışmalar bize aslında içgüdü sanılan davranışların çoğunun ilk yetişme döneminde edinilmiş, öğrenilmiş özellikler olduğunu açık bir biçimde koyuyordu. Ve dolayısıyla buradan giderek içgüdülerin aslında hayvanlarda sanıldığı kadar güçlü olmadığı, yani kuşkusuz evrim basamaklarında yukarı doğru çıktıkça içgüdülerin rolünün azaldığına yönelik genel bir kabul vardı. Fakat esas olarak en düşük, en alt
düzeydeki hayvanlarda bile içgüdülerin belli öğrenmeye ilişkin davranışlarla bütünleşerek geliştikleri pek bilinmiyordu. Bu konu son dönemde iyice açığa çıkmış bir durum. Şimdi burada en önemli nokta hayvanların salt içgüdülerle davranmadıkları, hayvan içgüdüsü olarak sanılan birçok davranışın aslında ontogenezin yani birey oluşun ilk döneminde öğrenilmiş davranışlar olarak geliştiklerinin bilinmesi meselenin bir yanı. İkinci bir yanı da insanın içgüdülerden bağımsız, içgüdülerden azade bir canlı olup olmadığı konusuydu. Şimdi insanın içgüdülere bağlı ve içgüdülerin insanlarda da çok güçlü olduğuna yönelik videolar dizisi boyunca onlarca örnek verdim. Yani bu onlarca örnek vermeme, içgüdülerin insanda son derece güçlü olduklarını bildirmeme rağmen örneğin benim bu konuyla ilgili çektiğim videolar içerisinde dil konusunu içgüdüyle ilgili olarak anlattığım videolar en az izlenen videolar. Şimdi bu en az izlenme bir tesadüf olmasa gerek. Çünkü içgüdüler konusunda merak edilecek ve öğrenilecek bir şey olduğu inancında değil izleyicilerin çoğu. Bu konuyu iyi bildiklerini düşünüyorlar. Oysa ki içgüdüler konusu bugün evrim teorisiyle ilgili tartışılan konular içerisinde en az kavranan ve en az bilinen konulardan birisi. Bizdeki içgüdüler diğer hayvanlardan hiç de az değil. Yani bizim hayatımızın birçok alanı tamamen içgüdülere bağlı olarak yürüyor. Fakat nedense biz bu içgüdülerin farkında değiliz. Yani ancak böyle incelikli bir takım deneylerle, araştırmalarla ortaya çıkabiliyor. Hatırlayacağınız gibi daha önce işte terli erkek gömleklerini kadınlara koklatıldığını ve kadınların bu kokladıkları atletleri kendilerine göre iticilik sırasına koymaları gerektiği söyleniyor ve kadınlar bunu yapıyorlar. Örneğin diyelim işte 5 tane terli gömlek kokluyor. Bunları en kötü kokusu olandan en katlanılabilir olana doğru sıralamaları istediğinde kadınlar belli bir sıralama yapıyorlar. Fakat bu gömleklerle ilgili, bu terli gömleklerle ilgili esas gerçek sonradan ortaya çıkıyor. O da şu: eğer kadınlara genetik olarak yakın olan kişilerin gömleklerinin kokuları kadınları daha çok rahatsız ediyor. Ve dolayısıyla kadınlara daha az itici gelen gömlekler esas olarak genetik olarak onlara en uzak olanlar. Peki bunun anlamı ne? Bunun anlamı çok net. Kadınlar genetik çeşitliliği artıracak içgüdülerle donanmış bir durumdalar. Dolayısıyla kendilerine eş olarak seçecekleri erkekleri seçerken genetik olarak kendilerinden uzak olmasına dikkat ediyorlar. Ama bu dikkat etme kadınların bilinçli olarak yaptıkları bir şey değil. Şimdi bunun tersine bir örnekten de bahsetmiştim. Örneğin erkeklere 5 tane kadının fotoğrafı gösteriliyor. Erkekler bu 5 fotoğrafa bakıyorlar ve birkaç saniye bakıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bu fotoğraftaki kadınları size göre çekicilik sırasına dizer misiniz? Erkekler çekicilik sırasına göre diziyorlar. Fakat bu sıralama genellikle kadınların göz bebeklerinin durumuna göre olduğu ortaya çıkıyor. Yani fotoğrafların bir kısmında kadınların göz bebekleri büyütülmüş oluyor. Bir kadının göz bebeği ne kadar büyütülmüşse erkeğin çekici olarak adlandırması daha kolay oluyor ve önceliği ona veriyor. Burada da bir gizli ipucu var, içgüdü var. O içgüdü de şu: erkekler çiftleşecekleri kadınları belirlerken onların çiftleşmeye ya da cinsel olarak kendileriyle birleşmeye hazır olup olmadıklarına dikkat ediyorlar ve bu konuda da göz bebekleri en önemli ipuçlarından birisi. Ama bu ipuçları hayvanlar için değişik olabiliyor. Yani bazı hayvanlar örneğin dişinin cinsel organının kabarıp olup olmadığına, bazı hayvanlar dişinin saldığı feromonlara yani cinsel daveti içeren kokuların yapısına
Bazı hayvanlar dişilerin belli hareketlerine bakarak bu çiftleşmeye yönelik davranışlarını içgüdüleriyle ayarlıyorlar. Ama sonuçta şu ya da bu biçimde olsun, bizim bugün çok incelikli ve dolaylı deneylerle ve araştırmalarla görebildiğimiz gibi insan davranışlarının temelinde, cinsel olanlarda en azından örneğin, konunun içgüdülerle yönlendirildiği çok açık. Yani bu içgüdülerle yönlendirilme aslında ten uyumu ya da bir görüşte aşk gibi belli konuların da aslında bunlarla ilgili olduğunu videolarda anlatmıştım. Şimdi bizim içgüdüsel olarak davrandığımız hayatın değişik alanlarında çok başka konular var. Yani örneğin diyelim farelerden ya da hamam böceklerinden tiksiniriz. Bu doğaldır. Hemen hemen insanların çoğunda görülür. Neden tiksiniriz? Çünkü bu hayvanlar hastalık yapıcı patojenler, yani hastalık etkenlerini bolca taşırlar ve dolayısıyla biz onlardan uzak durmaya çalışırız. Bizim içgüdülerle davrandığımız örneğin yiyecek konusunu alalım. Yani ham yiyecekler örneğin bize çekici gelmez, itici gelir. Hemen ağzımızı, yüzümüzü burunlaştırırız. Ham bir meyveyi ısırdığımızda onu tükürmeye çalışırız. Neden? Çünkü ham meyveler genellikle zararlıdır bize ve dolayısıyla bunu bilinçsiz bir biçimde yaparız. Yani insan ya da hayvan dışkısının kokusuna tahammül edemeyiz örneğin. Bu kokuyu duyduğumuz zaman hemen oradan uzaklaşmaya çalışırız. Peki bu aynı duygu hayvanlarda yok mu? Hayvanlarda da var. Onlarda da içgüdü var. Bu içgüdüsel mekanizmaları biz zaten hayvanlardan devralmış durumdayız. Yani çarpıcı bir örnek olarak örneğin ensest olaylarını söylemiştim. Dünyadaki toplulukların birçoğunda ensest yasaktır. Ensestin yasak olmasının nedeni ensestin genetik çeşitliliği azaltmasıdır. Genetik çeşitlilik azalınca da o topluluk kısa sürede onulmaz bir takım hastalıklarla, sakatlıklarla ve darboğazlarla karşılaşıyor. Yani bugün doktorların döne döne vurgulayarak yakın akraba evliliklerine dikkat edilmesi gerektiğini, yakın akraba evliliklerinin büyük sakıncaları olduğunu söylemeleri boşuna değil. Yakın akraba evliliklerinin nedeni ne? Yakın akraba evliliklerinin nedeni aslında genetik çeşitliliğin azalmasına bağlı olarak bir takım hastalıkların çok kolay bir biçimde yeni doğan bebeklerde ortaya çıkabilmesidir. Şimdi durum böyle olduğu için insan topluluklarının geçmişine baktığımızda toplulukların çoğu egzogamiktir. Yani egzogamik ne demek? Dıştan evlenme. Yani topluluklar kendi içlerinde evlenmeyi yasaklarlar. Kabileleri düşünün. Geçmişte işte 100-150 kişilik kabileler halinde yaşanan toplulukları düşünün. Bu topluluklar kendi içlerinde evlenmeyi yasaklar ve dışarıdan evlenmeyi zorunlu kılarlar. Bu nedir? Bu da genetik çeşitliliği artırmaya ilişkin bir tedbirdir. Ama diyeceksiniz ki peki endogamik topluluklar da var. Evet var. Birçok endogamik topluluklar var. Ama bu endogamik yani içten evlenme, dıştan evlenmeyi yasaklayan toplulukların çoğu aslında izolasyon koşullarında yani yalıtılmış koşullarda yaşayan topluluklardır. Yani ya ada topluluklardır ya ormanlarda belli yerlerden yalıtılmışlardır ya da aşılmaz dağ sıralarıyla ayrılmış topluluklarda bu görülür. Ve daha sonra Neolitik devrimden sonra malların çoğalmasıyla birlikte bu malların paylaşılmak istenmemesinden kaynaklı olarak dıştan evlenmenin yasaklandığı topluluklar da vardır. Bunlar da az değildir. Fakat bütün bu topluluklar süreç içerisinde mutlaka darboğazlara girip büyük handikaplarla karşılaşmışlardır. Dolayısıyla eski insan topluluklarının evrimsel süreçte ağırlıklı olarak egzogamik yani dıştan evlenmeleri olmaları aslında enseste yönelik bizdeki içgüdüsel tepkilerin dışa vurmasından başka bir şey değildir. Bütün bu söylediklerime bakarak insanın da yalnızca akıl ve zekayla davranan bir canlı olmadığı, onda da içgüdülerini çok etkin ve güçlü bir biçimde varlıklarını sürdürdüğünü inkar etmememiz gerekiyor. Şimdi buradan baktığımızda geçmiş videoların bazılarında anlattığım gibi insan dilinin içgüdüsel bir yapı olmadığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Çünkü dilin yalnızca otomatikman içgüdülerle harekete geçen bir davranışlar bütünü olmadığı konusunu değişik
örneklerle anlatmıştım. Yani kurt çocuk hikayelerinde belli bir yaşa gelene kadar dilsel uyaranlara maruz olmayan çocukların konuşamadıklarını söylemiştik. Dolayısıyla insan dilinin iki boyutu var. Bu iki boyut klasik olarak tartışma söz konusu olduğunda işte genetik yapı mı, çevre mi ikilemine dayanıyor. Ve bu ikilemin doğru yanıtının hem genetik yapı hem de çevre olduğunu, yani insanın içgüdüsel bir dürtü olarak konuşmayı birdenbire ortaya çıkmadığını, konuşma yani insan dilinin uzun bir evrimsel süreçte altyapısal, organsal yapıları hazırlanan karmaşık bir davranışlar bütünü olduğunu ve bu bütünün esas olarak toplumsal iş bölümünün artmasına ve gelişmesine bağlı olarak insanda ortaya çıktığını söylemiştim. Bu anlamıyla değil, bildiğimiz anlamda içgüdüsel bir davranışlar bütünü değil. Fakat insan dilinin gelişmesinde içgüdülerin rolü olmadığını söylemek de doğru değil. Yani benim dilin bir içgüdü olmadığına ilişkin yaptığım vurgulardan böyle bir sonuç da çıkarmamak gerekiyor. Çünkü günlük dilde konuşmanın belli ritimlerini ve ayrıntılarına göz attığımız zaman bu konuda birçok içgüdülerin, reflekslerle karışmış içgüdülerin iş başında olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani bu içgüdüler ve reflekslerin önemi o kadar fazladır ki, örneğin bebekleri düşünün. 2 dilli, 3 dilli ortamda bulunan bebekler eğer bebeklikten itibaren farklı dillerin ortamlarında düzenli olarak bulunuyorlarsa, kendi ana dillerinin dışındaki diğer diller onlara bir kaba gürültü olmaktan çıkmış ve onları da anlamlandırabilecek bir ortamda ve koşullarda yaşıyorlarsa, çocuklar çok kolay bir biçimde 2-3 dili rahatlıkla öğrenebiliyorlar. Oysa ki bugün günümüzde yetişmiş insanların bir ya da birkaç dili öğrenmek için harcadıkları ayları, yılları, harcadıkları yoğun mesai düşündüğünüzde, bebeklerin bu kadar kolaylıkla 2-3 dili aynı anda öğrenebiliyor olmaları bu konuda onların işlerini kolaylaştıran bazı hazır davranış kalıplarının, içgüdülerin, hazır reflekslerin bu süreçte iş başında olduklarının en somut kanıtıdır. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, insan dili bildiğimiz anlamda Chomsky'ci ya da Steven Pinker'ın önerdiği gibi bütünüyle bir içgüdü değildir. Fakat insan dili belli içgüdülere ve reflekslere dayanır. Bu içgüdüler ve refleksler sayesinde insan dili hayvan iletişim sistemlerinden kendini ayrıştırmış, özelleşmiş ve bu kadar gelişmiş bir biçime kavuşmuştur. Özellikle insan dilinin belli içgüdülerinle birlikte geliştiğini, bu içgüdülerin ve bu reflekslerin ortaya çıkmalarının uzun evrimsel süreçteki bir takım gelişmelerin sonucu olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ancak böylelikle bütünlüklü bir bakış açısıyla bakıldığında insan dilinin bir tam anlamıyla bir içgüdü olmadığı, fakat belli içgüdülere dayanan karmaşık bir davranışlar bütünü olduğunu unutmamamız gerekiyor. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Yani içgüdü konuya ilgilenen arkadaşların biraz daha fazla ağırlık vermeleri, içgüdü konusundaki ön kabul ve ön yargılarının çapını sorgulamalarında son derece yarar var. Yani insanlar genel olarak söylendiği gibi içgüdülerden bağımsız her şeyi bilinç ve akıllarıyla davranan canlılar değil. Ki bu da zaten evrim teorisinin işleyişinin zorunlu bir sonucu. Yani belli bir primat türü olarak diğer türlerden evrimleşerek gelen insan türü birçok sayısız içgüdünün hepsinden kurtulmuş olsa hayatını zaten sürdüremezdi. Dolayısıyla içgüdüler bizde de var. Fakat içgüdülerin yanı sıra öğrenilmiş davranışlar insan neokorteksinin son derece gelişmiş olmasıyla birlikte öğrenilmiş davranışlarının güncel yaşamımızdaki rolü bu kadar arttığı için biz öğrenilmiş davranışlara ağırlık veriyoruz. Fakat
öte yandan günlük yaşamımızın ayrıntılarında içgüdülerin hala iş başında oldukları ve bizim hayatımızda büyük önem taşıdıklarını da unutmamak gerekiyor. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, değerlendiren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.